Sağlıkta kaliteye ilgi duyanlar merhaba. İlgi duyanlara fikir vermek, yeni başlayanlara yol göstermek için bu diziyi hazırlıyorum. Sağlıkta Kalite podcast dizisine hoş geldiniz. Hasta güvenliği için hasta katılımını sağlamak. 2023 yılı hasta güvenliği ana teması. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlendi. Dünya Hasta Güvenliği Günü ve ana temalarını önceki bölümde anlattım. Dileyenler bir önceki videoda konuyu izleyebilir. Bu bölümde ana tema olarak seçilen konudan söz edelim. Neden ve nasıl hasta güvenliği için hasta katılımı? Hasta katılımı yöntemleri neler? Bunları konuşalım. Hasta güvenliği için hasta yakınlarının katılımı sağlanmalı. Anlamlı hasta katılımının etkisi dikkat çekici. Önemli kazanımlar elde ediliyor. Hasta güvenliği, hasta memnuniyeti, sağlık hizmeti sonuçlarında olumlu gelişmeler, istenmeyen olay zararları %15'e kadar azalıyor. Bu nedenle hasta ve yakınları sağlık hizmetinin her aşamasında dahil edilmeli. Bu katılım tam bilgilendirilmiş onamla başlar, sağlık hizmetinde ortak hasta güvenliği politikası oluşturma, planlama ve uygulamaya kadar her aşamada olabilir. İdeal hasta katılım süreçleri nasıl olmalı? Hasta katılımının farklı biçimleri var. Katılım türleri, katılım amacına, istenen katılım düzeyine, ilgili proje veya sürecin gelişim aşamasına bağlı. Hastalar politika oluşturma sürecine dahil olmalı, yönetişim yapılarında temsil edilmeli, güvenlik süreçlerinin tasarlanmasında yer almalı, kendi bakımlarında aktif ortaklar olmalı. Hasta katılımı başlı başına bir amaç değil. Amaç, sağlık hizmetlerinde güvenlik ve kalitenin iyileştirilmesi. Hasta katılımı bunun etkili yöntemlerinden biri. Hastaların katılımı bilgilendirilmiş onam ile başlar, ortak planlama strateji oluşturmaya kadar sürer. Bilgilendirilmiş onama gelince, uygulamada genellikle hasta ve yakını birkaç sayfadan oluşan onam formu imzalar. Okudum, anladım, yazar, imzalar. Onam formu imzalamak aydınlatılmış onamda yeterli görülür. Aslında temel hukuk kuralı yerine getirilmiş olur. Aydınlatılmış onam bir formdaki imza değildir. Onam için hastanın iyi bir bilgiye ihtiyacı var. Hasta neye onam verdiğini bilmeli. Aydınlatılmış onam gerçekten bilgilendirilmiş onam olmalı. Hastaya bilgi vermek, hasta katılımının ilk aşaması. Hasta ile birlikte karar verilmeli. Klinisyen hastayı dinlemeli, hasta da klinisyeni dinlemeli. Karşılıklı bilgi alışverişi sonucu bir karar verilmeli. Bilgilendirilmiş onamın ötesine geçmek, birlikte karar vermektir. Paylaşılan karar verme, hasta merkezli bir yaklaşım. Hastanın özelliğine saygı gösteren bir yaklaşım. Onay istemeden öncelikle hastaya önerilen tedavi hakkında bilgi verilmeli. Tedavi seçeneklerini bilmesine ve karşılaştırmasına yardımcı olunmalı. Bir başka hasta katılım yöntemi hasta eğitimleri. Katılım için hasta eğitimlerine özen gösterilmeli. Hasta eğitimi tedavinin başarısını, katılımını ve uyumunu önemli ölçüde artırıyor. Hasta ve yakınlarına sorumlulukları ve bakım süreci hakkında gerekli eğitimler verilmeli. Hasta eğitimleriyle hastanın tedavi ve bakım süreçlerine aktif katılımı sağlanmalı. Kullanılacak ilaçlar ve kullanım kuralları, hasta düşmeleri, hasta tarafından kullanılacak bakım ekipmanları ve tıbbi cihaz kullanımı, el hijyeni, beslenme, diyet, hareket, egzersiz, taburcu olduktan yani kuruluştan ayrıldıktan sonra evdeki hasta bakımı, bunlar ilk akla gelen konu başlıkları. Hizmet türü ve hastalıklara göre eğitim konuları da farklılık gösterir. Örneğin hastanede yatan hastalara verilen eğitimlerle diyaliz hizmeti alan hastaların aldığı eğitim konuları farklıdır. Ayrıca hasta sağlık kuruluşundan ayrılmadan eve döndüklerinde yapması gerekenler için de eğitim verilmeli. İlaç kullanımı, yara bakımı, diyet, rehabilitasyon gibi. Hasta katılımını sağlamak için önümüzde önemli iki engel var. Birincisi sağlık okuryazarlığı. Sağlık okuryazarlığı arttıkça hasta katılımı da artıyor. İkincisi de hasta yoğunluğu ve çalışan sayısının azlığı ve iş yükü. Hasta güvenliği için hasta katılımını amaçlayan sağlık kuruluşu yönetimleri buna göre planlama yapmalı, önlemler almalı. Bireysel eğitimlerin yanı sıra grup eğitimlerinde hasta katılımında faydası var. Özellikle uzun süreli tedavi ve bakım gereken hastaların eğitim grupları. Sorunlarına ve hastalıklarına göre hasta grupları oluşturuluyor. Grup eğitimleri düzenleniyor. Kronik hastalığı olan hastaların %50'sinin tedaviye uyumu zayıf. Bu nedenle tedavide istenen sonuçlar elde edilemiyor. Uyum eksikliği kötü klinik sonuçlara, artan hastane yatışlarına neden oluyor. Bu nedenle grup eğitimleri hastanın tedavi ve bakım süreçlerine aktif katılımının diğer güzel örneği. Örneğin diyabet eğitimleri, örneğin gebe eğitimleri. Benzer sorunlara sahip kişiler bir araya geliyor, deneyimlerini paylaşıyor. Bu da hastalara ek fayda sağlıyor. Hasta katılımının diğer bir yönü de yönetim süreçlerinde hastalara danışılması, seslerini, endişelerini, beklentilerini ve tercihlerini duyurabilecekleri platformlar ve fırsatlar oluşturulması. Bu
Hasta memnuniyet anketleriyle başlar, planlama süreçlerine katılma kadar değişik seviyelerde olabilir. Hastalar güvenli hizmetin geliştirilmesinde ve değerlendirilmesinde işbirliği yapabilir. Örneğin sağlık kuruluşunda hasta katılım grupları oluşturulur. Grubun çoğu hastalardan oluşur. Sunulan hizmetler ve hastaların yararına nasıl iyileştirmeler yapılabileceği tartışılır. Grup sayısı, hizmet türü, kuruluş büyüklüğü ve yerel ihtiyaçlara göre değişiklik gösterebilir. Bu gruplar düzenli toplantı yapan gruplar olabilir, proje bazlı da oluşturulabilir. Sağlık kuruluşu hasta katılımına, hasta katılım grubu çalışmalarına değer vermeli. Toplantılara yönetim ekibinin üyeleri de katılmalı. Hasta katılım grupları kişilere değil, sistem ve süreçlere odaklanmalı. Sağlıkta Kalite Podcast dizimizin yeni bölümlerinde buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.